Saat akşam 8. Berbat, gerçekten yorucu bir gün geçirmişsin. Yağmuru yemişsin, omuzların çökmüş, ayakkabıların su almış. Anahtarı deliğe sokup kapıyı açıyorsun ve o karanlık antreye adım atıyorsun. Işığı açmaya bile mecalin yok değil mi? Aynen öyle. Işığı açmıyorsun bile. Seni karşılayan kimse yok. Sadece derin, soğuk bir sessizlik var evin içinde. Islak montunu askıya asarken tam o anda midenden boğazına doğru ağır bir his yükseliyor. İçinden o cümle geçiyor. Neden ben? Bu adil değil. O antredeki sessizlikte yankılanan o feryat aslında çok tanıdık bir an. İnsanın kendi kendiyle en filtresiz, en çıplak haliyle baş başa kaldığı o saniye. Biliyorum çünkü ben de bunu yaşadım. Sadece orada durup karanlığa doğru neden demek istersin. Canın yanıyordur çünkü. Ama hemen ardından saniyeler içinde başka bir şey olur. Bir panik, ağır bir suçluluk duygusu sarar içine. Bekle bir dakika dersin içinden. Bunu düşünmek günah mı? Şu an isyan mı ediyorum? Çarpılır mıyım? Sahip olduklarıma nankörlük mü yapıyorum? Evet, tam olarak o korku. O korku yüzünden o koca hissi alır, hızla halının altına süpürürsün, kendini susturursun. Vardır bir hayır deyip konuyu kapatır, o karanlık antredeki öfkeyi gömersin. Ama o gömdüğün şey hiçbir yere gitmiyor. Gitmez tabii. Orada bekler. İşte bugün önümüzde inanılmaz geniş bir yelpazeden kaynaklar var. Antik metinlerden, C.S. Lewis'in günlüklerine, Dostoyevski'nin o sarsıcı edebiyatından, Viktor Frankl'ın toplama kampı anılarına kadar uzanan bir yığın okuma yaptık. Ve misyonumuz şu: o karanlık antrede hissettiğin isyan duygusunun, bu adil değil öfkesinin aslında ne anlama geldiğini keşfetmek. Hiçbir teknik terime, felsefi jargona boğulmadan yapacağız bunu. Aynen. Sadece hislerimizin diliyle bu konuyu masaya yatıracağız. Tamam. Hadi bunu bir açalım. Bu gömülen duygu tam olarak nedir? Kaynakların bizi götürdüğü ilk yer gerçekten çok çarpıcı. İnsan psikolojisinin ve inancın o incecik çizgisinde duran bir gerçek var karşımızda. Burada asıl büyüleyici olan şu, Tanrı'ya öfke duymanın, isyan etmenin, aslında onun varlığına derinden kökünden inanmak anlamına geldiğini söylüyor metinler. Bekle bir dakika. Öfkelenmek, inanmak mıdır? Kesinlikle öyledir. Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Yani öfke inancın zıttı değil miydi bize öğretilene göre? Nasıl yani? Şöyle düşün, muhatabın yoksa kime kızarsın? Hayatında hiç var olmamış, tanımadığın birine öfkelenebilir misin? Ateist biri Tanrı'ya kızmaz çünkü kime kızacak? Ortada muhatap aldığı bir varlık yok. Evrenin rastlantısal bir kaos olduğuna inanan biri, ayağını sehpaya çarptığında sehpaya sinirlenir. Evrenin kendisine kişisel bir komplo kurduğunu düşünmez. Anladım. Yani öfke ancak bir ilişkinin içinden doğar. Evet ve ortada bir ilişkinin olması sarsılmaz bir inanç demektir. Şöyle bir örnek vereyim o zaman. Bomboş bir odaya geçip tek başına bağırıp çağırmazsın, değil mi? Delirmediysen yapmazsın. Yani mantıklı bir insansan bunu yapmazsın. Karşında biri olduğuna, seni duyduğuna, senin acını anladığına, hatta sana cevap verebilecek kapasitede olduğuna inanıyorsan kızarsın. Yani o antrede neden ben diye bağırırken aslında tam karşında onun durduğuna inanıyorsun. Tam olarak bu. Ortada muazzam bir dürüstlük var. Ünlü yazar C.S. Lewis'in durumu bunu çok iyi açıklıyor kaynaklarımızda. Lewis, o çok sevdiği eşini kanserden kaybettiğinde tarifsiz bir acı yaşıyor ve o dönem tuttuğu günlükler var. Sonradan kitaplaştırılıyor bu yazılar. Grief Observed kitabı değil mi? Ta kendisi. Orada çok ağır, insanın içini delen bir dürüstlük var. Diyor ki, kapıyı çarptım, içeriden ses yok, Tanrı nerede diye yakarıyor. Metni incelediğinde anlıyorsun ki Lewis orada Tanrı'nın varlığından şüphe etmiyor. O, Tanrı'nın sessizliğine, bu acıya neden müdahale etmediğini öfkeleniyor. Bu bir inançsızlık metni değil, tam tersine tarihteki en dürüst iman metinlerinden biri. Kendi hayatımdan veya yakın çevremden çok büyük acılar yaşamış, ansızın birilerini kaybetmiş insanları hatırlıyorum da o çaresizlik anında edilen isyan cümleleri, içindeki o yangın sahtelikten o kadar uzak ki. Maske yok o anlarda. Kesinlikle yok. O an kimseye şirin görünmeye çalışmıyorsun, toplumsal maskeler tamamen düşüyor, ahlaklı görünme çabası bitiyor. Sadece sen, kanayan yaran ve o varsın. İşte o sahtelikten uzak olma hali, o öfke fışkırması
aslında yaratıcıyla kurulan en sahici köprülerden biri. Çünkü dediğin gibi arada hiçbir filtre kalmıyor. Yani iyi diyorsun, köprüdür, dürüstlüktür, maskesizliktir falan ama benim kafama takılan bir şey var. Bize çocukluğumuzdan beri tam tersi öğretilmedi mi? Ne gibi? Başına bir şey gelirse susacaksın, isyan etmeyeceksin, vardır bir hikmeti deyip oturacaksın. Şikayet etmek inancın zayıflığıdır, nankörlüktür diye biliyoruz biz. Bunun mantığı ne o zaman? Bize öğretilenler tamamen yanlış mıydı? Kaynakların bizi ters köşeye yatırdığı en güçlü nokta burası zaten. Kutsal metinlere, o binlerce yıllık eski hikayelere baktığında, o sus, başını eğ ve kabullen anlatısının aslında sistemin veya toplumun uydurduğu bir kılıf olduğunu görüyorsun. Orijinal metinlerde iş işte öyle değil. Hazreti Eyüp'ün hikayesini masaya yatıralım istersen. Her şeyini kaybeden Eyüp, çocukluğumuzdan beri sabrın sembolü olarak anlatılır hep. Sabrın sembolü, evet. Sağlığını, çocuklarını, evini, tarlalarını, itibarını, her şeyini birbiri ardından kaybediyor. Peki, bize anlatıldığı gibi sessizce bir köşede oturup susuyor mu? Hayır. Gerçekten mi? Susmuyor mu? Hikayenin orijinal metinlerine baktığımızda Eyüp düpedüz şikayet ediyor. Doğrudan Tanrı'yı muhatap alıp neden diye soruyor. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Madem bana bu acıyı çektirecektin, neden beni yarattın diyor. Hiç özür dilemeden, lafı dolandırmadan büyük bir isyanla hesap soruyor. Benim bildiğim kadarıyla dostları gelip ona ahlak dersi veriyorlar o hikayede. Aynen öyle. Sus, Tanrı'nın bir bildiği vardır, isyan etme, kesin gizli bir günah işledin de onun cezasını çekiyorsun gibi laflar ediyorlar. Yani o dostlar aslında bizim bugünkü toplumda aman isyan etme çarpılırsın diyen teyzeler, amcalar gibi. Tam isabet. O dostlar resmen Tanrı'nın avukatlığına soyunuyorlar. Ve hikayenin sonundaki o muazzam teolojik detay her şeyi değiştiriyor. Tanrı fırtınanın içinden konuşmaya başladığında isyan eden, öfkelenen, yakasını yırtan Eyüp'ü azarlamıyor. Kimi azarlıyor biliyor musun? Kime? Dostlarını mı? Evet. Onu susturmaya çalışan, her şey bir sebepten diyerek o ezberlenmiş sahte savunmaları yapan dostlarını azarlıyor. Onlara açıkça benim hakkımda kulum Eyüp gibi doğruyu konuşmadınız diyor. Vay canına. Yani şikayet eden, neden diye bağıran haklıydı, onu susturup her şeye bir kılıf uyduran ahlak bekçileri yanılıyordu. Aslında mantıklı düşününce Tanrı neden kendi avukatlığını yapanları azarlasın ki? Çünkü o avukatlık sahte. Tanrı, dürüst bir öfkeyi sahte bir övgüye tercih ediyor kaynaklara göre. Mezmurlara yani o kadim dualara bakıyoruz mesela. Sayfalar dolusu isyan var. Davud'un mezmurları değil mi? Evet, neredesin? Neden uzaktasın? Neden düşmanlarım sevinirken sen susuyorsun? Yüzünü benden neden gizliyorsun? Diye bağırıyor insanlar o metinlerde. Ve bunlar öyle gizli saklı metinler değil, binlerce yıldır tapınaklarda, kiliselerde okunması gereken resmi dua metinleri olarak kabul ediliyor. Demek ki öfke, inançtan kopuş değil, inancın tam kalbinde yer alan bir şey. En ham, en filtresiz hali. Bu çok rahatlatıcı bir düşünce aslında ama bir noktada tıkanıyorum ben. Nedir o? Ya şikayet ettik, isyan ettik, o karanlık antrede var gücümüzle bağırdık ama cevap gelmediyse. Eyüp hikayesinin sonunda bir fırtına kopuyor, bir ses geliyor, bir muhatap buluyor belki ama gerçek hayatta o yağmurlu günde antrede dikilirken çoğu zaman hiçbir fırtına kopmuyor. Sadece derin bir sessizlik oluyor. O sessizlikle ne yapacağız? Bu işin en ağır kısmı hakikaten. Ve bu zorluk bizi edebiyat tarihinin en aşılmaz yüzleşmelerinden birine, Dostoyevski'ye götürüyor. Karamazov Kardeşler kitabında Ivan Karamazov'un rahip olan kardeşi Alyosha'ya sorduğu o meşhur sarsıcı soruyu düşünelim. Sadece edebiyatın değil, bence insanlık tarihinin en ağır anlarından biri o sahne. Kesinlikle. Ivan, dünyadaki adaletsizlikleri, özellikle de çocukların çektiği acıları anlatıyor uzun uzun. Ve sonra dönüp inançlı kardeşine soruyor. Masum bir çocuk acı çekiyor. Evrenin mükemmel uyumu için, o nihai büyük plan için bu gerekli olsa bile, o küçücük çocuğun döktüğü tek bir gözyaşına değer mi bu evrenin uyumu? O çocuğun acısı üzerine kurulan bir cennete girmek ister misin? Tüyler ürpertici gerçekten. Yani arka planda ne kadar büyük bir ilahi plan olursa olsun, o çocuğun acı çekmesi kabul edilebilir mi diye soruyor. Evet. Peki Alyosha bu soruya ne cevap veriyor biliyor musun? Hiçbir şey, susuyor. Sadece susuyor mu?
Sadece susuyor. Dostoyevski'nin dehası da burada zaten. Dostoyevski'nin kendisi derin inançlı bir adamdı. Ivan gibi bir ateist değildi. Ama bu soruyu sormaktan, karakterin ağzından bu acıyı haykırmaktan hiç çekinmedi. Ve inançlı karaktere ucuz bir cevap, ezberlenmiş bir teolojik savunma da yazdırmadı. Soru öylece ortada kaldı. Yaklaşık 150 yıldır orada, o masanın üzerinde duruyor o soru. Yani aslında Dostoyevski'nin orada yapmak istediği şey şu: derin bir inanç, o zor soruları hemen çözüp kapatmak, bir kılıfa uydurmak demek değildir. O acımasız soruyla birlikte yaşayabilme cesaretidir. Cevabı bilmesen bile o yükü taşıyabilmektir. Çok doğru. Soruyla kalabilmek, soruyu sahte cevaplarla öldürmemek, çelişkiyi içinde barındırabilmek. Belki senin de hayatında şu an cevabını bulamadığın, her aklına geldiğinde boğazına düğümlenen böyle bir haksızlık vardır. O masum insana bu neden oldu diye sorduğun, cevabı asla gelmeyen, kanayan bir yara. Demek ki o soruyu içinde taşımak inancına, insanlığına ihanet değil. Asla ihanet değil. O yaranın kendisi, dünyayla ve inançla kurduğun organik bir bağ aslında. Ama madem içimizde bu cevapsız öfke var ve bunu dürüstçe söylemek günah değil, o zaman kritik bir ayrıma, çok pratik bir soruya geliyoruz. Madem isyan edeceğiz, bu öfkeyi kime ve nasıl söyleyeceğiz? Haklısın. Çünkü isyan edeyim, içimi dökeyim derken etrafı yakıp yıkmak, sürekli şikayet eden zehirli bir insana dönüşmek de var işin ucunda. Hayata küsmek var. İkisi arasındaki o ince çizgi nerede başlıyor? Sufiler, tasavvuf ehli bilgeler bu konuda muazzam, çok ince bir ayrım yapıyorlar. Şikayeti ikiye ayırıyorlar. Tanrı'ya şikayet etmek ile Tanrı'dan şikayet etmek. Bu ayrım çok iyiymiş. Değil mi? Değil mi? Şöyle düşün, yani bir dostuna, hayat arkadaşına çok kırıldın diyelim, canını fena yaktı, seni hayal kırıklığına uğrattı. Gidip doğrudan onun gözlerinin içine bakıp bana bunu neden yaptın, beni mahvettin, kalbimi kırdın demek bambaşka bir şey. İlişkiyi masada tutan dürüst bir yüzleşme bu. Ama onun yanına gitmeyip sağa sola, konu komşuya, diğer arkadaşlarına gidip "Ya bu adam var ya bana böyle böyle yaptı, ne biçim insanmış, hayatımı mahvetti" diye dedikodu yapmak bambaşka bir şey. Kesinlikle. Hepimizin hayatında böyle tipler vardır. Hani birine kızar, gider bütün sosyal medyada laf sokan hikayeler paylaşır. Biri ilişkiyi onarmaya çalışır, acıyı muhatabına sunar, diğeri ise ilişkiyi satmaktır resmen. İlişkiyi satmak çok doğru bir tabir. İşte tasavvufta Tanrı'dan şikayet etmek, o konu komşuya dedikodu yapma halidir. Hayata, insanlara, etrafa kader bana böyle yaptı, Allah benim belamı verdi, hayat çok zalim, şanssızım diye sürekli sızlanıp kurban rolü oynamak, Ve bu durum insanı zehirler. kesinlikle kişiyi içten içe çürütür ve ilişkiyi koparır. Ama Tanrı'ya şikayet etmek, aracıları devreden çıkarıp doğrudan kaynağa gitmektir. Hazreti Yakup'un hikayesi buna çok çarpıcı bir örnek kaynaklarımızda. Oğlu Yusuf'u kaybettiğinde yaşadığı o bitmek bilmeyen acıdan bahsediyorsun. Evet, yıllarca ağladı Yakup. Hem de öyle böyle değil. Kaynaklara göre acısını o kadar çok döktü ki gözleri kör oldu ağlamaktan. Etrafındaki insanlar yeter artık, kendini helak edeceksin dediler. Ama o ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ben tasasamı ve hüznümü sadece Allah'a şikayet ediyorum dedi. Hiçbir metinde kınanmadı Yakup. Çünkü acısını insanlara değil, doğrudan muhatabına anlattı. Sonra Rabia el-Adeviye'nin o müthiş duası geliyor aklıma bu maskesizlik deyince. Hani o dürüstlüğün zirvesi dediğimiz, inancın bütün o ticari yapısını yerle bir eden yakarış. Ah evet, Allah'ım, eğer senden korktuğum, cehenneminden korktuğum için sana ibadet ediyorsam, beni o cehennemde yak. Eğer cennetini, o ödülleri istediğim için sana ibadet ediyorsam, onu bana haram kıl, ben sadece seni sevdiğim için buradayım diyor. Bu dua tüylerimi diken diken ediyor her duyduğumda. Korktuğum için buradayım sanma diyor resmen. İnancın içindeki o bunu yaparsam şu ödülü alırım, şunu yapmazsam şu cezayı yerim şeklindeki tüccar zihniyetini aradan çıkarıyor. Bu bir isyan değil, evet. Kör bir teslimiyet de değil. Bu iki kişi arasında olabilecek en dürüst, en çıplak ilişki formu. Beklentisiz, net. Ve bu dürüstlük,
o bahsettiğimiz öfkeyi ve karanlık antredeki isyanı da kapsıyor aslında. Şimdi bütün bunları konuştuk. Dürüstlüğü, cevapsız soruları, muhatabı bulmayı anladık. Peki iyi de bu öfkeyi ona dökmek bizi psikolojik olarak nasıl etkiliyor? Sadece manevi, soyut bir rahatlama mı bu, yoksa bunun çok gerçek bir mekanizması var mı? Yani o omuzlarımızdaki ıslak montun ağırlığıyla yaşamanın psikolojimize faturası ne demek istiyorsun? Açıkçası kaynaklardaki Viktor Frankl notlarını gördüğümde taşlar benim için biraz yerine oturdu. Viktor Frankl, Auschwitz toplama kampından sağ çıkmış nörolog ve psikiyatrist. Hayal edebileceğin en koyu karanlık. Karısını, ailesini, mesleğini, insanlık onurunu, her şeyini otel örgülerin ardında kaybediyor adam. O kampta insanın hayata veya Tanrı'ya isyan etmemesi, öfkelenmemesi mümkün mü düşünmesi bile nefesimi daraltıyor yemin ederim. Frankl, o cehennemin içinden çıkıp insanın anlam arayışı kitabında o çok temel mekanizmayı anlatıyor. Her şeye elimden alabilirsiniz diyor. Sadece bir şeyi alamazsınız. Benim bu olanlara karşı vereceğim tepkiyi seçme özgürlüğümü. Ama burada psikolojik olarak asıl önemli olan şey şu: neden o öfkeyi hissetmek ve seçmek zorundayız? Psikoloji bilimi bize gösteriyor ki insan beyni duyguları seçici olarak uyuşturamaz. Bekle, bu çok önemli bir detay. Bunu biraz açalım. Seçici olarak uyuşturamamak derken tam olarak neyi kastediyoruz? Yani sen o karanlık antrede ben çok öfkeliyim ama bunu bastırayım, içime atayım dediğinde beynin sadece öfkeyi kapatmıyor. Bir duygunun şalterini indirdiğinde bütün sistemin enerjisini düşürüyorsun. Öfkeyi uyuşturduğunda neşeyi de uyuşturuyorsun. Umudu da, inancı da, sevgiyi de uyuşturuyorsun. Hepsini aynı anda gömüyorsun. İnanılmaz. Yani acıdan kaçmak için kendimizi hissizleştirdiğimizde aslında bizi hayata bağlayan güzel şeyleri hissetme kapasitemizi de yok ediyoruz, öyle mi? O antrede halının altına süpürdüğümüz şey sadece öfkemiz değil, bütün insanlığımız o zaman. Aynen öyle. Öfke büyük bir enerjidir. Bazı insanlar yaşadıkları felaketlerden sonra o öfkeyle inançtan tamamen koptu. Bazıları ise o öfkenin yakıcılığıyla ona daha çok yaklaştı. Frankl'ın perspektifinden bakarsan ikisi de hayatta olduklarını gösterir. İkisi de bir seçimdir sonuçta. Ama o öfkeyi gömenler var ya, onlar ne uzaklaşıyor ne yakınlaşıyor. Oldukları yerde donup kalıyorlar. Ruhları çürüyor resmen. Peki ya inançsız biri? Bütün bunları konuşurken hep inanç zemininden bir muhataptan bahsettik. Camus'un Sisyphos miti de kaynaklarımız arasındaydı. O hikaye çok farklı bir isyan anlatmaz mı? Sonuçta ortada bir muhatap yok. Evet, Albert Camus Tanrı'ya inanmıyordu, evrenin tamamen anlamsız, soğuk ve absürt olduğunu düşünüyordu. Ama bu anlamsızlığa ezilip teslim olmadı. Sisyphos hikayesini bilirsin, tanrılar tarafından sonsuza dek koca bir kayayı dağın tepesine itmekle cezalandırılmış bir adam. Evet, kaya tam tepeye varacakken her seferinde kendi ağırlığıyla aşağı yuvarlanıyor. Ve Sisyphos inip tekrar başlıyor. Tam bir anlamsızlık döngüsü. Ama Camus ne dedi bu efsane için? Sisyphos'u mutlu hayal etmeliyiz dedi. Neden mutlu olsun ki? Yaptığı işin hiçbir anlamı yok. Tam bir işkence bu. Çünkü Sisyphos o kayayı iterken pes etmiyor. O anlamsızlığa isyan ediyor. Durumu kabullenmiyor. Kendi varoluş anlamını o tükenmek bilmeyen isyanda, o dik duruşta buluyor. Boyun eğmiyor anlamsızlığa. Şunu bir düşünsene. Eğer evrenin anlamsız olduğuna inanan biri bile içindeki öfkeyi, o isyan duygusunu hayata tutunmak için, o kayayı itmek için bu kadar büyük bir yakıta dönüştürebiliyorsa, inanan biri için, o öfkenin karşısında bir muhatap olduğuna inanan biri için bu ne kadar büyük bir güç olur. O öfkeyi alıyorsun, o ağır kayayı sırtlanıyorsun ve doğrudan onun kapısına götürüyorsun. Ve en güzeli ne biliyor musun? O kapıya gittiğinde kayayı orada bırakabiliyorsun. Taşımana gerek kalmıyor artık. Al bu kayayı, bu benim gücümü aşıyor, buna çok öfkeliyim, bunu anlamıyorum diyorsun. O dürüst, maskesiz teslimiyet, sürekli iyi görünmek zorunda olmadığın o güvenli alan. Gerçekten inanılmaz bir özgürlük bu. İşte eğer duyduğumuz, okuduğumuz bunca şeyi sadece entelektüel bir sohbet olarak bırakırsak hiçbir işe yaramaz. Bilgi ancak anlaşıldığında ve pratik olarak uygulandığında hayatımızı değiştirir. O zaman en başa o çok tanıdık sahneye geri dönelim istersen. Şimdi o sırılsıklam montla, omuzların çökmüş bir halde, o soğuk ve karanlık antrede durduğunu tekrar düşün.
Ayakkabılarını çıkarırken midenden boğazına doğru yükselen o tanıdık ağır his var ya hani, neden ben, bu hiç adil değil hissi. Artık biliyorsun ki o his gömmen gereken bir ayıp değil, susturman gereken inancını zedeleyen bir hata da değil. O his senin inancının, senin insanlığının ve yaratıcıyla kurduğun ilişkinin en dürüst, en filtresiz parçası. Onu bastırmak, günah diyerek halının altına süpürmek seni sadece uyuşturur, seni donuklaştırır hayata karşı. Oysa dürüst bir isyan, samimi bir kırgınlık, sessiz bir kayıtsızlıktan ve sahte bir kabullenişten 1000 kat daha derindir. Peki şu an tam bu saniye kendi içine bir bak. İçinde Tanrı'ya, hayata, kadere söyleyemediğin, yıllardır o karanlık antredeki halının altına itinayla gömdüğün bir şey var mı? Neden diye sormaktan bile korktuğun, üstünü örttüğün bir acı, bir haksızlık. Bugün o antrede tek başına durup kimsenin seni duymadığı o yerde o gömdüğün şeyi bütün çıplaklığıyla, bütün dürüstlüğünle yüksek sesle söylesen, sence ne olur?